Gençler gerçekten dinden uzaklaşıyor mu? Deizm ve ateizm tartışmasının verilerle özeti. Merhaba. Bugün çok zor, çok hassas ama bir o kadar da gerekli bir sorunun peşine düşüyoruz. Türkiye'de gençler gerçekten dinden uzaklaşıyor mu? Yoksa biz sadece daha görünür hale gelmiş bir sorgulama dönemine mi tanıklık ediyoruz? Bu soru önemli. Çünkü bu soru sadece dinle ilgili değil. Aileyle ilgili, eğitimle ilgili, otoriteyle ilgili, güvenle ilgili, hatta gençlerin yalnızlıkla nasıl baş ettiğine kadar uzanan çok daha büyük bir tabloyla ilgili. Son dönemde bu başlık etrafında iki güçlü anlatı var. Birinci anlatı şunu söylüyor. Toplum hala büyük ölçüde inançlı, deizm ve ateizm konuşulduğu kadar yaygın değil. İkinci anlatı ise tersini savunuyor. Dindarlık azalıyor, inançsızlık artıyor. Hele genç kuşakta bu değişim daha belirgin. Ben bugün size tek bir tarafın sloganını değil, bu iki anlatının neden aynı anda konuşulabildiğini göstermek istiyorum. Çünkü elimizdeki araştırmalar aynı şeyi ölçmüyor. Bir araştırma insanlara Allah'a inanıyor musunuz diye soruyor. Bir başkası kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz diye soruyor. Bir diğeri namaz, oruç, dini aidiyet, kurumsal güven gibi bambaşka göstergelere bakıyor. Siz bu farklı soruları tek torbaya koyarsanız sonunda tartışma veriyle değil sloganla yürümeye başlıyor. İşte Türkiye'de bu konuda yaşanan kafa karışıklığının temel nedeni de bu. İnsanlar çoğu zaman araştırmanın neyi ölçtüğünü değil, kendi kanaatini doğrulayacak sonucu hatırlıyor. Oysa önce soruyu ayırmamız gerekiyor. İnanç mı değişiyor, ibadet mi değişiyor, kimlik tanımı mı değişiyor yoksa kurumlara duyulan güven mi değişiyor? Bunların dördü aynı şey değil. Mesela son geniş saha araştırmalarından biri toplumun çok büyük bölümünün Allah'a inandığını, ateizm, deizm ya da agnostizizme yakın duran kesimin kamuoyunda düşünüldüğü kadar büyük olmadığını söylüyor. Bu yaklaşımda özellikle şu uyarı vurgulanıyor. İbadet etmeyen herkes deist değildir. Yani insan inançlı olabilir ama pratikte daha gevşek yaşayabilir. Bu otomatik olarak inançsızlığa geçtiği anlamına gelmez. Hatta bu çizgide yapılan yorumlarda Türkiye'de asıl olgunluğun aidiyetsiz inanç ya da pratiksiz inanç gibi kavramlarla daha iyi açıklanabileceği söyleniyor. Başka bir ifadeyle kişi Tanrı'ya inanıyor olabilir ama kendini dindar diye anlatmak istemeyebilir. Düzenli ibadet etmeyebilir ya da geleneksel dini otoriteyle güçlü bir bağ kurmayabilir. Fakat mesele burada bitmiyor. Başka bir büyük araştırma ise farklı bir işaret veriyor. Orada kendini dindar diye tanımlayanların oranında gerileme, ateist ve inançsız diye tanımlayanların oranında ise artış görülüyor. Bu da bize şunu söylüyor. İnanç dünyasında gerçekten bir hareket var. Fakat bu hareketi tek bir çizgi halinde okumak yine yanlış olur. Çünkü burada bazen inanç kaybı değil, etiket değişimi oluyor. Bazen kurumsal dinden kopuş oluyor ama Tanrı inancı sürüyor. Bazen ibadet azalıyor ama kutsal fikri kaybolmuyor. Bazen de gerçekten daha net bir kopuş yaşanıyor. İşte gençler dinden uzaklaşıyor mu sorusunu zorlaştıran şey tam olarak bu. Karşımızda tek biçimli bir çözülme değil, çok biçimli bir yeniden konumlanma var. Asıl soru şu. Gençler inancı hangi kelimelerle kuruyor? Hangi otoritelere güveniyor? Hangi dini dili sahici buluyor? Hangisini yapay buluyor? Hangi temsil biçiminde merhamet görüyor?
hangisinde baskı hissediyor? Konunun düğümü tam burada. Çünkü din sadece bir inanç beyanı değil, aynı zamanda bir tecrübe, bir ilişki, bir dil ve bir temsildir. Siz temsil krizini görmeden sadece inanç cümlelerine bakarsanız tablonun yarısını kaçırırsınız. Nitekim veriler toplumda Allah inancının güçlü olduğunu ama dini kurumlara güven konusunda ciddi bir kırılma yaşandığını da gösteriyor. Diyanete yönelik güvensizlik oranlarının yüksek çıkması, cemaat ve tarikatlara yönelik güvensizliğin daha da yukarıda seyretmesi tartışmanın merkezine tam da kurumsal din meselesini oturtuyor. Bu yüzden deizm artıyor cümlesi kadar kurumsal güven eriyor cümlesi de çok önemli. Hatta bence çoğu zaman daha açıklayıcı. Çünkü dinle kurulan bağ sadece öğretiyle kurulmaz. Temsil, adalet, tutarlılık ve ahlak üzerinden de kurulur. Eğer genç bir insan din dilini kullanan kişilerde adaletsizlik, kibir, çıkarcılık ya da ikiyüzlülük görüyorsa önce o temsil biçimine itiraz eder. Sonra bu itiraz bazen daha derin bir sorgulamaya dönüşür. Tartışmayı sadece iman var mı yok mu eksenine sıkıştırınca işte bu kırılma görünmez hale geliyor. Oysa birçok genç için mesele Tanrı'nın varlığından önce Tanrı adına konuşan insanların güven verip vermediği sorusuna dönüşmüş durumda. Bu ayrımı kurmadan ne veriyi anlayabiliriz ne de gençlerin zihnini. Akademik araştırmalarda bu çok katmanlı tabloyu destekliyor. Son dönem Türkçe çalışmalarda din dışı inançlara yönelimde birkaç başlık sürekli tekrar ediyor. Dini kurum ve temsilcilere duyulan güven kaybı, kötülük ve adaletsizlik problemi, bilimsel gelişmelerin etkisi, eğitimle artan sorgulama, internet ve sosyal medyanın açtığı yeni karşılaşma alanları, bir de dini metinlerle ya da gelenekle ilgili zihinlerde oluşan çelişki duygusu. Yani mesele tek bir sebeple açıklanamıyor. Ne sadece gençler heves etti diyebilirsiniz ne de bütün sebep teknolojidir diyebilirsiniz. Toplumsal, siyasal, kültürel ve psikolojik katmanların hepsi birlikte çalışıyor. Hatta yerel çalışmalar bazı bölgelerde kuşak farkının çok daha görünür hale geldiğini, gençlerin önceki kuşaklara göre dini dili daha bireysel ve daha seçici biçimde kurduğunu gösteriyor. Dijital dünyada bu dönüşümün hızını arttırıyor. Gençler artık sorularını sadece aileye, mahalleye, okul öğretmenine ya da cami çevresine sormuyor. Telefonuna soruyor, video izliyor, karşılaştırıyor. Aynı gün içinde bir ilahiyatçıyı, bir ateist yazarı, bir psikoloğu, bir bilim kanalını ve bir kişisel deneyim anlatısını dinleyebiliyor. Resmi veriler ve kamu araştırmaları hem internet kullanımının hem de video temelli mecraların Türkiye'de çok yaygınlaştığını gösteriyor. Gençlerin günlük internet ve sosyal medya süreleri yüksek, video odaklı mecralar gündelik hayatın merkezine yerleşmiş durumda. Bu ne demek? Şu demek, inanç tartışması artık sadece kitaplarda ya da sınıflarda yapılmıyor. Algoritmaların arasında, yorumlarda, kısa videolarda, tartışma programlarında ve kişisel hikayelerin dolaşımında yapılıyor. Bu da inanç krizini daha görünür, daha hızlı ve daha dağınık hale getiriyor. Ama burada çok kritik bir uyarı yapmak gerekiyor. Arama ilgisi toplum oranı demek değildir. Google Trendler bir konunun ne kadar merak edildiğini gösterir. O görüşün ne kadar benimsendiğini değil. Mesela deizm nedir diye arayan kişi deist olduğu için de arıyor olabilir.
deizmi eleştirmek için de arıyor olabilir. Çocuğunun neyle ilgilendiğini anlamaya çalışan bir ebeveyn de olabilir. Bu yüzden arama verisi çok değerlidir ama anket verisinin yerine geçmez. Hatta Google'un kendi açıklamaları da trendler verisinin bir anket olmadığını açık biçimde söylüyor. Buna rağmen arama ilgisi yine de önemli bir işaret verir. Çünkü bize insanların hangi sorular etrafında yoğunlaştığını gösterir. Nitekim büyük tartışmaların ardından deizm, ateizm ve agnostizm gibi kavramlara yönelik araştırmalarda sert yükselişler görüldüğü kamuoyuna yansıdı. Demek ki bu konu hem tartışma üretiyor, hem merak üretiyor, hem de izlenme potansiyeli taşıyor. Peki gençler neden daha görünür biçimde sorguluyor? Birkaç sebep sayayım. Birincisi, bugün gençler hazır cevaplardan çok ikna edici cevap arıyor. Böyle gelmiş, böyle gider cümlesi artık yetmiyor. İkincisi, ahlaki tutarlılık beklentisi eskisine göre daha yüksek. Söylenenle yapılan arasındaki fark çok daha hızlı fark ediliyor. Üçüncüsü, hayat tecrübesi büyümeden bilgiye ulaşım büyüdü. İnsan zihni erken yaşta çok fazla görüşle karşılaşıyor. Dördüncüsü, yalnızlık ve anlam arayışı arttı. Gençlerin bir kısmı dine karşı değil, tam tersine daha sahici bir anlam zemini arıyor. Fakat mevcut dini dil ona ya fazla buyurgan, ya fazla siyasileşmiş ya da kendi hayat tecrübesinden çok uzak geliyor. Böyle olunca sorgulama sadece bir reddediş değil, bazen daha güvenilir bir anlam arayışının adı oluyor. Bence asıl kırılma burada. Genç kuşak bana neye inanacağımı söyle diyen kuşak değil. Bana neden inanayım, nasıl inanayım, bu inanç hayatıma nasıl temas etsin diye soran kuşak. Bu yüzden onlara sadece hüküm vererek değil, iyi soru sorarak yaklaşmak gerekiyor. Nitekim din eğitimi alanında hazırlanan güncel programlarda bile gençlerin karşılaştığı inançla ilgili soruların, kararsızlıkların ve kavram karmaşalarının ele alınması, deizm ve ateizm gibi başlıkların yargılayıcı değil, rehberlik edici bir dille işlenmesi gerektiği belirtiliyor. Bu çok önemli bir işaret. Çünkü mesele artık yalnızca doğru bilgiyi vermek değil, soruyu hangi duygusal ve toplumsal zeminde doğduğuyla birlikte anlayabilmek. Genç bir insan bazen bilgi eksikliğinden değil, güven eksikliğinden dolayı uzaklaşıyor. Bunu fark ettiğiniz anda bütün tartışmanın tonu değişiyor. Şimdi en kritik cümleyi kurayım. Türkiye'de gençler arasında topyekün bir inanç çöküşü yaşanıyor demek de yanlış. Hiçbir şey değişmiyor demek de yanlış. Doğru cümle bence şu olabilir. İnanç sürüyor ama biçim değiştiriyor. Aidiyet sürüyor ama kurumsal güven aşınıyor. Dini dil sürüyor ama yeni kuşak o dili yeniden müzakere ediyor. Kimi genç ibadetten uzaklaşıyor ama Tanrı inancını koruyor. Kimi genç kendini dindar diye tanımlamıyor ama manevi bir çerçeve arıyor. Kimi ise gerçekten ateizme, deizme ya da agnostizizme yöneliyor. Yani karşımızda tek sonuç yok. Farklı hızlarda ve farklı yönlerde ilerleyen çok sayıda süreç var. Bu yüzden tek cümlelik yargılar bir videoya başlık olur belki ama gerçeği anlatmaya yetmez. Bizim işimiz başlık üretmek değil, karmaşayı anlaşılır hale getirmek olmalı. Bu yüzden bu tartışmayı korkuyla değil, açıklıkla yapmak zorundayız. Çünkü korku insanı savunmaya iter. Açıklık ise anlamaya. Eğer gerçekten neden uzaklaşıyorlar diye soruyorsak önce nereden uzaklaştıklarını dürüstçe görmeliyiz.
Belki gençler dinden değil, yargılanmaktan uzaklaşıyor. Belki imandan değil, samimiyetsizlikten uzaklaşıyor. Belki hakikatten değil, hakikat adına kurulan baskı dilinden uzaklaşıyor. Belki de bazıları gerçekten inançlarını kaybediyor ama bunu sloganla değil, uzun ve sancılı bir zihinsel süreç sonunda yaşıyor. Hepsi mümkün. İşte bu yüzden ilk video için en doğru konu kanaat dağıtmak yerine soruyu temizleyen, kavramları ayıran ve veriyi sakinlikle okuyan bu başlık. Çünkü burada hem toplumsal gerilim var, hem kişisel hikaye var, hem de herkesin kendinden bir parça bulacağı çok gerçek bir çatışma var. Benim gördüğüm şu. Önümüzde bir yok oluş hikayesi değil, bir yeniden tanımlama hikayesi var. Bu hikayede inanç ile kurum, din ile temsil, ibadet ile kimlik, gelenek ile kişisel vicdan artık otomatik biçimde üst üste düşmüyor. O yüzden eski cümleler yeni gerçeği taşımıyor. Yeni cümlelere ihtiyacımız var. Daha sakin, daha dürüst, daha veriye dayalı cümlelere. Bu kanalın ilk videosu için bu konuyu seçmemin nedeni de tam olarak bu. Çünkü ilk videoda hemen taraf tutan değil, meseleye çerçeve kuran bir iş yapmak gerekiyor. Eğer bu kanalda gerçekten zor soruları konuşacaksak işte başlama noktamız tam burası olmalı. Çünkü bu konu hem ülkenin en hassas fay hatlarından birine dokunuyor, hem gençlerin gündelik tecrübesine, hem de hepimizin zihnindeki şu büyük soruya. İnsan neden inanır, neden şüphe eder, neden bazen ikisinin arasında uzun süre bekler? Ben bu videodan izleyicinin tek bir hükümle çıkmasını istemiyorum. Tam tersine daha iyi sorularla çıkmasını istiyorum. Bir araştırma neden başka bir araştırmayla çelişiyor? İbadet azalınca buna hemen inançsızlık mı demeliyiz? Kurumsal güvensizlik ile Tanrı inancı neden aynı yönde hareket etmiyor? Dijital dünya gençleri sadece uzaklaştırıyor mu yoksa bazen daha bilinçli bir arayışa da mı zorluyor? Bu soruların her biri ayrı bir bölüm olur. Ama ilk video için en doğru başlangıç bence bu düğümü birlikte çözmek. O yüzden yorumlarda şunu yazmanızı istiyorum. Sizce bugün gençleri dinden ya da dini kurumlardan en çok uzaklaştıran şey ne? Bilgisizlik mi? Kötü temsil mi? Adalet sorunu mu? Dijital dünya mı? Yoksa hepsinin birleşimi mi? Bir sonraki bölümde sizin cevaplarınızdan yola çıkarak şu soruyu açalım. İnanç kaybı mı artıyor yoksa sadece dini kimliğin dili mi değişiyor? Çünkü belki de asıl tartışma tam burada başlıyor.